Aysun Öz'le Baş Başa'ya hoş geldiniz. Bugün benim çok sevdiğim oyuncu bir arkadaşım var, sevgili Hazal Türesan. Hoş geldin Hazal'cığım. Hoş buldum. Merhaba, ben de seni çok seviyorum. Karşılıklı sevgimiz. Ben seni sahnede izlerken de, ekranda izlerken de çok beğenerek izliyorum ve beğenerek takip ediyorum. O içindeki o oyunculuğun renklerini görebiliyorum doğrusu. Çok ki teşekkür ederim. yeni dizinde de o renklerden birini çıkartıyorsun ve bambaşka bir rolle karşımızdasın. O yüzden hayırlı olsun ve tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi ama sana son zamanlarda yaptıklarınla ve gitmek istediğin yerlerle ilgili sorularım olacak tabii ki. Son gittiğin konseri hatırlıyor musun? Roma'da Muse konserine gittim. Evet. Çok güzel. Muhteşemdir eminim. Evet, çok güzeldi. Evet. Var mı böyle hayalini kurduğun, gitmek istediğin başka konserlerde? Benim öyle hani çok net hani her gördüğüm hoşuma giden şeyi yapmak isterim ben zaten. Hani işte Sertab Erener keşke tekrar bir konser yapsa. Hani Şebnem Ferah'ı görmek istiyorum tekrar. Gördüğüm her iyi şey, beni heyecanlandıran her iyi şeyi yapmak isterim zaten yani ben. Evet. Daha o yüzden senin listen vardır. Evet, benim kabarıktır. çok kabarık. Yerli yabancı düşünemiyorum. Tabii ki sanatın Ama içinden... Madonna'yı Evet. seyredememiştim. Onu çok istiyorum. Evet, belki bir yerlerde yakalarsın. Evet. Belki İstanbul'a gelir. Belki Kuralım gelir. hayal bence ya. Fena olmaz. Niye gelmesin ya? Gelir. Evet gelir. Ki Robbie Williams Gelmişti geliyor ki. Evet. bu yazda. Dolayısıyla tekrar böyle dünyaca ünlü sanatçıların İstanbul'dan geçeceği turneler olacaktır. Bir de Madonna'nın benim için şeyi şu, benim 3,5-4 yaşındayım. İlk Like a Prayer albümü vardı. Yani 3,5-4 yaşından beri hastasıyım Madonna'nın. O yüzden de biraz şey. O büyük bir hayalim ama dediğim gibi gördüğüm her iyi şeyi de yapmak isterim ben zaten. Evet. Zaten sanatın içinden gelince hani neyi iyi, güzeli görüyorsa insan istiyor değil mi bir taraftan da. Peki son gezdiğin sergiyi hatırlıyor musun? Yine onda da Barcelona'da Picasso gezmiştim. Evet. Evet, Picasso'da zaten hani daha neyi gezebilir ki insan? Öyle çok değerli ressamların. Bir sürü şeyi gezebilirim ama hani en son onu gezmiştim. Evet. Ama Picasso enlerden biri. Yani Evet. herkesin hayalini kurduğu ya da görmek isteyeceği sergilerin başında Dönemlerini geliyor. gördüğün, hani o kübik tarzı nasıl geçmiş, bütün evrelerini gördüğüm böyle bir zamansal bir koridor gibiydi. Yani çok etkileyiciydi. Bir de ben Gaudi çok bildiğim için değil. Çocukluğumdan beri Gaudi ile ilgili bir takıntım var. Yani görmeyi çok istiyorum ve yaptığı şeyi. Hani bir de onları orada görmek çok... Bir sanat eseriyle karşı karşıya gelmek çok acayipmiş. Mesela Pieta'nın karşısında da ben hüngür hüngür ağlamıştım. Yani Sende Stendhal sendromu var. Galiba evet, ben de orada öğrendim onu zaten. Yani saatlerce bakıyorsun, neye baktığın değil mevzu, sana ne hissettirdiğiyle ilgili bir şey. Hani dediğim gibi benim öyle çok vardı, işte iyi şeyleri yapmak, deneyimlemek falan gibi. Yine konudan konuya atladım. Evet, özür dilerim. Ama o Stendhal sendromu yaşamak çok güzel bir şey. Ben de böyle çok sevdiğim ressamların eserleri, çok iyi müzikler dinlerken falan aynen bende de ya bir titreme gelir ya bir ağlama hissi uyanır. O yüzden aklıma gelince bile gözüm doluyor. Evet. Peki edebiyat sever misin? Sevdiğin yazarlar, şairler? Böyle edebiyat severim. Şiir çok sevmiyorum. Ben sevmiyorum yani. Hani o barışamadık şiirle. Şimdi mesela hani hayatımın hep dönem dönem şeyleri oluyor işte. Bir dönem öykü okuyorum işte sürekli ve hani o yerli yabancı gidiyorum. Şimdi en son elimde Melisa Kesmez. Sanırım Çiçeklenmeler, o var elimde şu an, onu okuyacağım ama mesela distopyalara bir sardım ve üst üste onları okuyorum. Ursula şu an hayatımın merkezinde. Ama bir de ben Harry Potter'ları okumamıştım. Şimdi Harry Potter'ları aldım ve işte 4. kitabındayım. Böyle bir arka arkaya onlarla gidiyorum. Biraz karışık, iç içe okuyorum yani. Hani başucumda ayrı bir şey var. Salonda, masanın üstünde başka kitaplar duruyor. Öyle diyorum ya, gördüğüm her şeyi de hemen bilmek istiyorum yani. Ya evet, Harry Potter'da bence en güzel yerlerindesin. Ben mesela 4'ten sonra o kadar sarmamıştım. 4'e kadar çok iyi akmıştı bende. Sonrasında okudum ama tam en güzel yerleri bence oralar. Bir de sanırım bu yaşlarda, hani ben 39 yaşındayım, okuduğunda o çocukken kurduğun hayal dünyasına geri dönmek ve onların gerçekliğini hatırlamak insana çok iyi geliyor. Yani o duyguyu da çok sevdim ben. Tabii. Bir de farklı yaşlarda okuduğunda başka bir şey görüyorsun. Evet. Yani şimdi Harry Potter, herhalde Harry Potter çıktığında ben 20'li yaşların Tabii, öyle bir şey. başındaydım. Şimdi 45'te okuduğumda başka bir şey oluyor. Bu arada Tibet'le birlikte bir daha okudum. Bundan bir 8-9 yıl önce tekrar okudum.
Hepsinde değişiyor tabii Evet. ki insanın algısı, yaşadığı şeyler, tecrübelerle birlikte. Peki müze soracağım sana. En sevdiğin müze, Ay, benim de son böyle gittiğin şeylerim. müze olur. Ben yine Floransa'da gittim ama sanırım ben Vatikan'a müze diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Diyebiliriz değil mi? Yani orada yine şeyden çok etkilenmiştim. İşte o da Michelangelo'nun tavana yaptığı o son şey. Zaten gördüğün bütün o yoldan geçerken paramparça oluyorsun ama hani orada hatta şey olmuştu yani tavana baktım böyle bakmak artık şey olmuyor çok kalabalık falan küt diye bıraktım kendimi. Yani ne zaman kaldırırlar seni? 3 saniye bile şuna yatarak baksam mükemmel. Nitekim kaldırılmıştım. Evet yani en çok sanırım çok da büyük bir yer ya hani bahçesinden odalarına, tavanından halısına Her şey. gördüğün her şey çok acayip ama Floransa'da gezdiğim bu Medici'lerin aslında bütün devlet yönetimini tek bir yere topladığı ve büro olduğu müzenin adı şu an çok ben üzgünüm de hatırlamıyorum. Orada da çarpılmıştım. Evet ama zaten hani Floransa hani Rönesans'ın başladığı Tabii. topraklar hani sanat ondan sonra Ya başka sadece bir yere müzeye girmek evriliyor. gibi değil, bütün şehir bir bütün müze şehir gibi öyle. zaten Tabii, yani. aynen. Müzeden sonra antik şehire gelelim ki Magarsus zaten Evet. oynadığın dizi Magarsus da bir antik şehir. Dolayısıyla seviyorsun muhakkak antik kentleri de. En son nereye gittin? En son Magars'a gittim gerçekten. Ama ben İzmirliyim hani Efes'e de çok gitmiştim. Bir de şöyle bir şey var. Bu tiyatro teçhizatından geçerken okulda bizim ilk öğrendiğimiz şeyler biz antikten başlarız. Yani haliyle o sahnenin neden öyle olduğu, o eğimin neden verildiği, neden o sıraların o şekilde yapıldığıyla da çok fazla böyle hani hem önce o zamanlar bize ya tam bilgi gibi gelen şey ayağa kalktığımızda ve antik bir şeye dokunmaya başladığımızda anlam buluyor. Haliyle bir de oraları gördüğün zaman senin için bütün tiyatro tarihi de bir anlam kazanıyor. Doğru. Teos da o anlamda çok İzmirli olduğun Evet. için Teos da o anlamda tiyatrosu çok güçlü antik şehirlerden bir tanesi. Ben orada da o şeyleri okurken tarihi falan çok etkilenmiştim. Çok teşekkür ederiz Ben Hazal'cığım. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.